Öğretmenler Günü denilince aklınıza ilk ne geliyor? Çiçekler, hediyeler, minnet duygusu. Belki de o çok sevdiğimiz ya da unutamadığımız öğretmenler. Peki ya bir de aklımıza Türk edebiyat ve sinema tarihine damga vurmuş o meşhur yaramaz sınıf gelse? Evet, Hababam sınıfı. Bugün Öğretmenler Günü'nün ruhuna uygun, çok katmanlı, ilham verici ve derin bir hikayenin peşine düşüyoruz. Kastamonu'dan, Anadolu'nun ilk devlet lisesinden, sırtında koca bir tarihin yükünü taşıyan Abdurrahman Paşa Lisesi'nden. Burası sadece dört duvardan ibaret bir okul değil, hem bir kahramanlık destanının yazıldığı, hem de Rıfat Ilgaz'ın mizah dehasıyla ölümsüzleşen Hababam sınıfına ilham veren bir irfan yuvası. Peki bu iki zıt hikaye, yani okulun çetin tarihi ve Hababam'ın muzip ruhu aynı çatının altında nasıl buluştu? Ve en önemlisi, bu hikaye bize öğretmenlik mesleğinin ve eğitimin Türkiye Cumhuriyeti için ne ifade ettiğini nasıl gösteriyor? Bu bir gezi vlogu olmasa da Kastamonu'nun kalbinden Anadolu'nun eğitim tarihine bir yolculuğa çıkıyoruz. Takvimler 1885 yılını gösteriyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son demleri. Devletin eğitim reformlarına hız verdiği bu dönemde Kastamonu valisi Abdurrahman Nurettin Paşa vizyoner bir kararla Anadolu'da bir ilki gerçekleştiriyor. Kastamonu İdadi Mektebi'ni kuruyor. Bu okul ileride adını kurucusundan alarak Abdurrahman Paşa Lisesi olacak, Anadolu'nun ilk lisesi unvanını taşıyacak ve ülkenin kaderinde önemli bir rol oynayacak. Abdurrahman Paşa Lisesi'nin kuruluş amacı sadece ilim öğretmek değil, vatanına ve milletine bağlı aydın, sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmekti. Okulun binaları, ders içerikleri ve öğretmen kadrosu dönemin en yüksek standartlarına sahipti. Ancak Abdurrahman Paşa Lisesi'nin tarihteki en yürek burkan ve kahramanlık dolu sayfaları Birinci Dünya Savaşı ve milli mücadele yıllarında yazıldı. Tarih, bu okulun koridorlarında yankılanan o hüzünlü ve gururlu notu hiçbir zaman unutmadı. Bizi yok yazmayın hocam. Biz vatan uğruna cepheye gidiyoruz. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları'nda bu lisenin pırıl pırıl gençleri yaşlarını büyütüp cepheye koştu. 1914-1921 yılları arasında lise tam 7 yıl boyunca mezun veremedi. Bu 120'den fazla öğrencisinin askere gittiği ve pek çoğunun şehit düştüğü anlamına geliyordu. O sıralar bomboş kalan sınıflar, sessizleşen koridorlar, bir ulusun varoluş mücadelesinin en somut ve en acı kanıtıydı. Öğretmenler ise cepheye giden öğrencilerine hem eğitimci hem de manevi rehber oldular. Bazıları da öğrencilerinin peşinden cepheye koştu. İşte öğretmenlik bu topraklarda böylesine kutsal bir görevin adıydı. Abdurrahman Paşa Lisesi'nin bu ağır ve destansı tarihinden sonra gelelim Kel Mahmut, Güdük Necmi, İnek Şaban gibi karakterlerle zihnimize kazınan o komik hikayeye. Bu ağırbaşlı liseden nasıl oldu da Türk mizahının en sevilen eserlerinden biri doğdu? Cevap, okulun önemli mezunlarından birinde gizli. Büyük usta, yazar ve şair Rıfat Ilgaz'da. Rıfat Ilgaz, 1920'lerin sonunda lise eğitiminin bir kısmını Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi'nde, o zamanki adıyla Kastamonu Lisesi'nde tamamladı. Babasının vefatı üzerine parasız yatılı olarak Kastamonu Muallim Mektebi'ne, yani öğretmen okuluna geçti. Hababam sınıfı tam olarak bu iki okuldaki öğrenci ve öğretmenlik anılarının harmanlanmasıyla ortaya çıktı. Rıfat Ilgaz mizahı bir eleştiri aracı olarak kullandı. Hababam sınıfı sadece yaramaz öğrencilerin hikayesi değil, aynı zamanda dönemin katı eğitim sistemine, ezberciliğe ve öğrenci-öğretmen ilişkilerindeki otoriterliğe getirilmiş zekice bir yergiydi. Peki o efsane karakterlerin gerçek hayattaki karşılıkları kimlerdi? Kel Mahmut, yani Mahmut Hoca. Roman ve filmdeki bu disiplinli ama vicdanlı karakter, Rıfat Ilgaz'ın Muallim Mektebi'ndeki müdür yardımcısı Nihat Dicle'den esinlenmişti. Dicle, tıpkı Mahmut Hoca gibi öğrencileriyle özel olarak ilgilenen, onlara yol gösteren bir öğretmendi. Otoriter görüşünün ardında yatan derin şefkatiyle Mahmut Hoca karakteri aslında ideal bir öğretmenin zorlu portresini çizer. Öğretmenler Günü'nde andığımız, iyi ki vardı dediğimiz o dengeyi temsil eder. Güdük Necmi. Rıfat Ilgaz bu karakteri bizzat kendi öğrencilik anılarıyla şekillendirmiştir. Güdük lakabını ilkokula başladığında kısa boylu olmasına bağlamış, ancak bu lakabı mizahi bir kimlik olarak benimsemiştir. Güdük Necmi'nin her yaramazlığının arkasında çıkması yazarın kendi gençlik ruhunu yansıtır. Diğerleri. Kitaptaki pek çok öğrenci ve öğretmen karakteri Rıfat Ilgaz'ın hem Abdurrahman Paşa Lisesi'nde hem de Muallim Mektebi'nde tanıdığı, gözlemlediği prototiplerden oluşur. Kitap, öğretmenlerin öğrencileriyle kurduğu ilişkileri disiplin ile sevgi arasında ince çizgiyi mizahi bir dil ile ele alır. Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz'ın da sıkça dile getirdiği gibi film uyarlamaları bazı karakterleri abartmış ve aradaki saygı sınırını bir nebze aşmıştır. Oysa orijinal Hababam sınıfı romanı asla öğretmeni veya öğrenciyi küçük düşürmez. Aksine mizahı kullanarak eğitimin aksayan yönlerini eleştirirken öğretmenlik mesleğinin onurunu korur. Öğretmenler Günü vesilesiyle hatırlamamız gerekense şudur:
Hababam sınıfının özü, eğitimin ve öğretmenlerin değerini anlamaktır. Abdurrahman Paşa Lisesi 140 yıla yakın geçmişiyle bir yandan öğrencilerini vatan için cepheye gönderen o kahramanlık destanını yaşatırken diğer yandan Rıfat Ilgaz gibi büyük bir ustaya ilham kaynağı olmuştur. Okulun binaları, duvarları ve sıraları hem ağıtları hem de kahkahaları barındırır. Abdurrahman Paşa Lisesi'nin yetiştirdiği isimler arasında Orhan Şahik Gökyay, Arif Nihat Asya gibi Cumhuriyet döneminin en önemli şairleri ve pek çok devlet adamı, eğitimci, sanatçı vardır. Bu lisenin sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda bir kültür ve irfan merkezi olduğunun en büyük kanıtıdır. Peki bu tarih ve mizah harmanı bize Öğretmenler Günü'nde ne anlatıyor? Fedakarlık. Abdurrahman Paşa Lisesi'nin şehit olan öğrencileri ve onların geride kalan öğretmenleri mesleklerinin sadece ders vermek olmadığını, aynı zamanda vatan sevgisini, sorumluluğu ve gerektiğinde en büyük fedakarlığı aşılamak olduğunu gösteriyor. Rıfat Ilgaz, Hababam sınıfı ile bizlere mizahın bile öğretmen-öğrenci saygısını zedelemeden yapılabileceğini, eğitimin kusurlarının dahi sevgiyle ve yapıcı bir eleştiriyle aşılabileceğini öğretti. Bir öğretmenin bir öğrencinin hayatına dokunuşu, bir neslin kaderini, hatta bir edebi eserin doğuşunu bile değiştirebilir. Kel Mahmut, Güdük Necmi'nin yaramazlıklarını her zaman affedebilmiştir. Çünkü o, yaramazlığın arkasındaki potansiyeli görmüştür. İşte Kastamonu'daki bu tarihi lise Abdurrahman Paşa Lisesi. Bize sadece bir okulun hikayesini değil, Türk eğitim sisteminin hem onurlu hem de en mizahi yüzünü gösteriyor. Bu iki farklı hikaye aslında öğretmenlik mesleğinin ne kadar çetrefilli, ne kadar kutsal ve ne kadar insan odaklı olduğunu anlatıyor. Bu Öğretmenler Günü'nde Anadolu'nun bu ilk lisesinden cepheye giden öğrencileri yok yazmayan o vicdanlı öğretmenlerden Rıfat Ilgaz'ın mizahını esinleyen Mahmut hocalara kadar bize sadece bilgi değil, ahlak, duruş ve umut veren tüm öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Dostlar, bugün sizlerle Kastamonu'nun bu tarihi yurdundan Abdurrahman Paşa Lisesi'nin sıra dışı hikayesine doğru zaman ve mekana sığmayan bir yolculuk yaptık. Gördük ki Hababam sınıfının kahkahası ile cephede şehit düşen öğrencilerin sessizliği aynı okulun duvarlarında yankılanmış. Bu iki zıtlık öğretmenlik mesleğinin ne kadar zorlu ama bir o kadar da fedakarlık ve sevgi dolu olduğunu kanıtlıyor. Öğretmenler Günü'nde bu büyük mirası, bu kıymetli hikayeyi paylaştığımız için çok mutluyum. Umarım bu detaylı araştırma sizlerin de kalbine dokunmuştur. Bu kanal biliyorsunuz ki genellikle size adım adım gezdiğim yerlerin hikayelerini getiriyor. Ancak bugün bulunduğum yerden kalkmasam da ruhumuzla o tarihi koridorlarda dolaştık. Çünkü benim için gezi sadece fiziksel bir mesafe kat etmek değil, bir yerin tarihini, ruhunu ve anılarını keşfetmektir. Eğer siz de tarihi, kültürü ve hikayeleri benimle birlikte keşfetmekten keyif alıyorsanız ve henüz kanala abone olmadıysanız, lütfen abone ol butonuna tıklayın. Yanındaki zil ikonuna basarak bildirimleri açmayı da unutmayın ki bir sonraki maceramıza veya böyle derinlemesine araştırma içeriklerimize hemen dahil olun. Bu videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmanız bu tarihi hikayenin daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olacaktır. Ve en önemlisi, sizin hayatınıza dokunan, size Kel Mahmut gibi disiplini ya da Rıfat Ilgaz gibi mizahı öğreten öğretmeniniz kimdi? Onunla yaşadığınız en unutulmaz anınız neydi? Lütfen bu videonun altına yorumlarınızı yazın. O değerli öğretmenlerimizi birlikte analım ve bu Öğretmenler Günü ruhunu yaşatalım. Bir sonraki gezimizde veya araştırmamızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, tarihle ve sevgiyle kalın.